İsveç'ten herkese merhaba, ben Caner Alp. Sizlere bu görmüş olduğunuz osiloskopu tanıtıp aynı zamanda nasıl kullanılır onu göstereceğim. Daha sonra bazı özelliklerine değineceğim. İlk seri için temel seviyede anlatacağım. Daha sonra ileriki seviye videoları da olacak. Oralarda daha üst seviye osiloskop ve kullanım alanlarını anlatacağız. Osiloskop giriş serisiyle başlıyoruz. Öncelikle osiloskop nedir? Onu bilelim. Osiloskop elektrik sinyallerini ölçmemize ve görmemize olanak sağlayan bir cihazdır arkadaşlar. Yani ölçü aletlerini, multimetreleri hemen hemen herkes bilir. Bunun birden fazla noktada zamana bağlı olduğunu düşünün. Yani her bir ölçümü alıp ben zaman eğrisinde kaydedersem bu sinyalin nasıl aktığını görmüş olurum. Burada da kabaca olay bu aslında. Osiloskop bu işi yapıyor. Kendi hafızasına kaydediyor tüm ölçümleri. Ondan sonra ekranda gösteriyor. Tabii ki her osiloskopun özelliği ve çeşitleri farklı olabiliyor. Benim osiloskopumun markası Siglent, modeli ise SDS2104X Plus. Bu normalde 100 MHz'lik bir osiloskop. Ancak ben bunu hackleyerek 500 MHz'e kadar çıkartıyorum. Tabii ki bu 500 MHz ve 100 MHz gibi terimler kafanızı karıştırabilir öncelikle. Bunları daha sonraki videolarda açıklayacağız. Veya ilerleyen dakikalarda açıklayabiliriz. 4 kanallı bir osiloskop. Genelde bazen görürsünüz okullarda veya bazı laboratuvarlarda. 2 kanallı olur. 4 kanallıları da yaygındır. Yeni 8 kanallıları çıkmaya başladı. Çünkü endüstrinin ihtiyacını karşılama açısından bir de artık üreticiler daha da üstüne koyma açısından 8 kanallılara yöneldiler. 10.1 inçlik dokunmatik bir ekrana sahip bu osiloskop. 1024'e 600 çözünürlüğünde. Diğer bir özelliği ise LAN üzerinden bağlanıp istediğiniz ölçümleri yapmanıza olanak sağlıyor. Yani ben burada gördüğüm ekranın aynısını bilgisayarımda da görebiliyorum. Oradan ekran kaydı alabiliyorum, sinyalleri kaydedebiliyorum, yazılımını güncelleyebiliyorum. Gayet uygun, güzel bir özellik. Örneğin çoğu kaliteli veya ileri seviyedeki üreticilerde, örneğin Keysight, Lacroix bu özelliği göremiyoruz. Görsek bile yine de bu özelliği ücretle sunuyorlar. Aynı zamanda 10 bit ölçüm destekliyor. Yani biz buna vertical bit diyoruz. 10 bit destekliyor. Bunu da daha sonra açıklayacağım. 10 bit ne demek? Genelde piyasada 8 bit olur. Şu anda 10 bit ve 12 bit osiloskoplarda çıkmaya başladı. 12 bit osiloskoplar fiyat olarak gayet pahalılar. Bu osiloskop mouse ve keyboard destekleyebiliyor. Aynı zamanda flash bellek takabiliyorum. Ekran kaydı almak için, sinyal kaydı almak için. Aynı zamanda 16 bitlik logic input girişi var. Yani bu Logic Analyzer olarak da çalışabiliyor. Ancak ben Logic Analyzer'ı osiloskop üzerinden kullanmıyorum. Onun için ayrı bir cihazım var, onu kullanıyorum. Daha sonra Logic Analyzer nedir ona da değiniriz. Aynı zamanda 50 MHz'lik bir waveform jeneratörü var. Yani istediğiniz waveform'u üretebiliyorsunuz. Gayet güzel bir özellik o da. Osiloskopla birkaç ölçüm yapmaya başlayalım. Nedir ne değildir orada detaylı olarak anlatayım. Şöyle osiloskopların probları olur arkadaşlar. Her bir kanala koymak için. Ben şu an elime bir tane prop aldım. Hemen şöyle proba göz atalım kısaca. Genelde problarda böyle 1x ve 10x anahtarı bulunur. Bunlar genellikle koaksiyel kablodan olur. Bu pasif bir probdur. 200 MHz'lik bir prob. Normalde demiştim ki benim osiloskopum 500 MHz'e kadar destekliyor. Ancak ben şu an 500 MHz'i ölçemiyorum. Çünkü problar desteklemiyor. Bunun sebebi ise içinde gelen problar 200 MHz'di. Ben 100 MHz'lik bir osiloskop aldığım için 200 MHz'lik prob yollamışlar. Kalitesi biraz tartışılır açıkçası. Ben çok beğenmedim kalitelerini. Bilmiyorum, belki de her gün Lacroix kullanıyorum iş yerinde, ondan da olabilir. O Lacroix osiloskopların fiyatları da bayağı bir pahalı. Onu söylemekte yarar var. Bu pasif bir prob. Pasif prob ne demek? Pasif prob
herhangi bir elektronik kontrol ünitesi olmayan proba pasif probe denir arkadaşlar. Bunun içinde işte kalibrasyon vidası vardır burada. Şöyle bir ground için burada bir krokodili vardır. Böyle bunun soketi de BNC'dir. BNC soketle bağlıyoruz bunları. Şöyle görebilirsiniz. Şöyle birinci kanala bunu bağlayayım ben. Şimdi size birkaç sinyal ölçeceğiz. Onları deneyelim. Şöyle bir de kabaca probe'un diğer özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Kullanıcı dokümanında bulunan. Mesela burada özellikleri yazıyor. Bandwidth dediği işte band genişliği 200 MHz. Bu 200 MHz'de arkadaşlar şöyle bir şey. Bunu anlatayım. Sizin bu sinyaliniz belirli bir hıza kadar ölçebiliyor. Bu ölçebileceği hız da 200 MHz. Ancak şöyle bir durum var. Bu 200 MHz nasıl belirleniyor? Bu 200 MHz'i eksi 3 dB yani eksi 3 dB'de olan değeri alıyorlar. Şöyle söyleyelim. Mesela bir sinyal ölçüyorsunuz. Bu sinyal 100 MHz. 150 MHz hala bir düşme yok. Ama 200 MHz'e gelince artık sizin ölçtüğünüz sinyal çıkışa gelene kadar düşüyor. Düşüşe geçiyor. Bu da probe'da aslında probe ölçemiyor bunu. Daha detaylı bir açıklama yapacağız daha sonra. Rise time var. Yani en yüksek, en hızlı alabileceği rise time budur. Onun dışında yani daha hızlı bir rise time olamaz. 1.75 nanosaniye. Giriş direnci önemli. 1 megaohm ve 10 megaohm olarak değişiyor. 1x ve 10x demiştik. Bunlar oradan geliyor direkt olarak. Input kapasitans. Bu da önemli bir değer. Neden? Input kapasitans sizin sinyalinize etki eder. Sinyalinize gürültü bindirir. Yani biz devremizde kapasitans olmasını istemeyiz. Kapasitans nedir? Reaktanstır aslında yani. Bir empedans oluşturur. Empedans oluşturduğu zaman da yani devreye aslında bir direnç uygulamış olur. Çok yüksek sinyalleri zaten bu kapasitans yüzünden ölçemezsiniz. Eğer buradaki kapasite değeri biraz daha yüksek olsaydı sizin sinyaliniz çok kare dalga olmayacaktı. Biraz daha böyle eğrilere maruz kalacaktı. Evet, maksimum input voltaj var. Onun dışında operating temperature var. Bu da önemli. 55 dereceden yukarıya çalıştıramazsınız. Bunu neden? Örneğin diyelim ki bir sıcaklık testi yapıyorsunuz ürüne. 70 derecede çalışması gerekiyor. Bunun için ne yapıyorsunuz? Fırına atıyorsunuz. İşte chamber dediğimiz bir olay var. İşte chamber'a koyduğunuz zaman probe'u yanında koyamıyorsunuz ürünün. O yüzden daha çok değişik çözümler bulmanız gerekiyor. Yani ben yüksek derecelere maruz kalan probe'lar görmedim henüz. Veya yüksek derecelere göre çalışabilen probe'lar görmedim. Belki de ben denk gelmedim. Öyle. Yani şu probe'un bir de içeriği var. Şunları göstereyim. Şöyle burada bu tamamen kalibrasyon için neredeyse bir tornavida görevi görüyor. Şurasındaki şeyi ayarlıyoruz. Vidayı ayarlıyoruz. Onu da nasıl ayarlıyoruz? Daha sonraki videolarda gösteririm. Buradaki yüzükler var. Bu yüzükler de renkli renkli şuralara takabiliyoruz. Ben tabii bunları daha önce yaptım. Böyle değişik uçlar var. Şurada bir tane uç var. Şurada koruma için. Şu böyle çıkıyor bu arada. Her osiloskop probe'un da çıkmayabilir. Bunda çıkıyor. Burası genelde altın kaplı olur bazılarında. Bu daha iyidir. Daha iyi iletkenliği vardır biliyorsunuz altının. Dediğim gibi bu düşük bütçeli bir osiloskop. O yüzden çok iyi değil. Maalesef şimdilik bununla idare ediyoruz. Böyle taktığınız zaman yani yüksek voltajlarda veya başka yere değmek istemediğiniz zaman bu uç ideal bir uç. Ben osiloskopun kendi sinyal jeneratörünü kullanacağım. O sinyal jeneratörüne de bağlanmam için probe'un yanında böyle BNC soketi var. Yani kendisi aynı zamanda BNC'ye de bağlanabiliyor bu konnektör sayesinde. Şöyle bağlıyorum buradan. Şimdi ölçüm yapmaya başlayabiliriz. Dediğim gibi bu osiloskop dokunmatik bir osiloskop. Aynı zamanda mouse'la da kontrol edebiliyorum. Klavyemi de bağlayabiliyorum. Özellikleri çok güzel. Şimdi osiloskopta temel olarak neler var onları anlatayım. Neleri bilmemiz gerekiyor? Şimdi osiloskopta biz dikey eksene volt bölü division diyoruz. Yani her kısım başına düşen voltaj. O da şurada bulunan knob aracılığıyla ayarlanıyor. Buradaki potu değiştirdiğim zaman gördüğünüz gibi ölçülen sinyalin de genliğinin değiştiğini görürsünüz. Aslında sinyalin genliği değişmiyor. Ben buna daha yakından bakmış oluyorum. O yüzden sinyal büyüyormuş gibi gözüküyor. Örneğin şu an değiştirdiğimde bu ayarı her kare başına düşen voltaj değişiyor. O yüzden dolayı da sinyali daha iyi görebiliyorum. Yatay ekseni ise biz time bölü division diyoruz. Time bölü division'da horizontal yani yatay demek Türkçesi bununla ayarlanabiliyor. Gördüğünüz gibi
sinyali daraltıyorum. Yani her kare başına düşen zaman. Şu an 1 milisaniye bölü division. Yarı İngilizce yarı Türkçe idare edin arkadaşlar. Şöyle 2 milisaniye bölü kare. O zaman ne oluyor? Her kare başına 2 milisaniye sayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Yani toplamda bu ekran 20 milisaniyelik bir sinyali gösterebilir bana. Evet, temel kavramlar bunlar bilmemiz gereken. Şimdi de trigger var. Trigger nedir onu anlatacağım. Türkçesi tetikleme demek. Osiloskopun tetiklenme alması lazım sinyali gösterebilmesi için. Tetikleme de şudur arkadaşlar. Yani biz diyelim ki girişi karşılaştırıyoruz. Giriş uyduğu zaman bizim istediğimiz özelliklere sinyali göster diyoruz. Kabaca budur. Yani daha ileri seviye triggerlar var. Şimdi önce sinyali ölçmeye başlayalım. Sinyal jeneratörümüzü ayarlayalım. Daha sonra detaylı olarak bakalım yine. Şöyle Utility'den sinyal jeneratör menüye giriyorum. Output'u on yapıyorum. Wave type sine olsun. Sine ölçelim. Frekans 1 kHz olsun. Amplitude şöyle yazabiliriz. Amplitude'ü 2 volt istiyorum. 2 volt peak to peak. Güzel. Offset istemiyorum. Şöyle şimdi şuraya bastığım zaman şöyle buradaki buton arkadaşlar şunu da anlatayım. Genelde osiloskoplarda her kanala ait böyle bir panel olur. Yeni çıkan tiplerde tamamen elektronik olduğu için bütün paneli ortak yaptılar. Sadece siz kanalı seçiyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Yani 4 tane kanal var. Hangi kanalı seçersem o kanalı ayarlayabiliyorum. Kafanız karışmasın yani. Benim osiloskopumda daha az buton var. Kimikisininkinde daha çok buton var. Tamamen yani bir olay. Fonksiyonları etkilemeyecek şekilde. Buradaki pot ile de sinyalin nerede olduğunu ayarlayabiliyorum. Yani aşağı veya yukarıya. Gördüğünüz gibi buna basarsam da sıfırlıyor. Şu an sıfırladı. Sinyali tam ortaya aldı. Şu anda bu arada tetik alıyoruz. Şöyle tetik ayarlarına bakalım. Yani trigger ayarlarına. Burada trigger menüsü var. Normal, single, auto. Aynı zamanda buradan dokunarak da bu menüye erişebiliyorum. Ben dokundum buraya. Trigger demiş. Type, trigger tipi. Şöyle buna tıklıyorum. Neler varmış? Edge, slope, pulse, video, window, interval, dropout, round, pattern and serial. Yani bu gördüğünüz herhangi bir özelliği seçip karşılaştırma yapıp hangisi uyarsa ona göre tetikleme yaptırabiliyorum osiloskopa. Ben Edge seçiyorum şu an. Bizim için en uygunu Edge. Zaten seçili olduğu için seçmiyor herhalde. Source, kaynak. Biz C1'e bağladık yani kanal 1'e. O yüzden kanal 1 zaten seçili. Şimdi şöyle de bir şey olabilir. Siz yükselen kenarda mı tetik istiyorsunuz, düşen kenarda mı? Sinyalin sol tarafı yükselen kenardır, sağ tarafı da düşen kenardır. Tabii ki başlangıç noktasına göre. Alternating dersem her iki kenarda da tetikler. Ancak ben rising yani yükselen kenarda istiyorum. Hold off bekletme olsun mu olmasın? Coupling DC-AC. Bu önemli bir mesele. Şimdi DC coupling demek direkt ben hem DC hem AC sinyal ölçebiliyorum demek. Bunu tekrar ediyorum. DC olduğu zaman hem AC hem DC sinyal ölçebiliyorum demek. Ancak AC yaparsam sadece AC sinyal ölçebilirim. DC sinyali ölçemem. Nedir bu? Şöyle diyelim ki ekranda bir sinyal var. Eğer bu sinyalde offset olsaydı bu sinyal şöyle bir şey olacaktı. Örneğin 1 volt offset olsaydı. Yani sıfır çizgisini tamamen orta çizgi olarak kabul edersek. Şimdi bu DC bir sinyaldir aslında. Neden? Çünkü DC offset'i vardır. Ama eğer AC'yi seçersem bu sinyal tam sıfırlanır. Yani yarı yarıya bölünür. O zaman bu orta kısmı, sinyalin orta kısmı biraz daha aşağıya gelir. O zaman o sıfır çizgisinden geçer. Bunu daha detaylı anlatacağız. AC coupling yapıldığı zaman girişe seri bir kapasitör atılır. Kondansatör atılır. Kondansatör biliyorsunuz ki DC geçirmez arkadaşlar. Seri bağlanan kondansatör. Noise reject var. Yani sinyal gürültüyü engellesin mi engellemesin mi? Bu güzel bir özellik. Bazen çok gürültü olabilir. Hattınızda, sinyalinizde herhangi bir yerde, kabloda onu kullanıyoruz. Zone dediği olay onu ben pek kullanmıyorum. Size şu an anlatmayacağım. Evet şu an trigger olayına girelim dedik. Trigger bu kadar. Ve trigger bir de kaç voltta tetiklesin? Yani ben 1 volta ayarlamışım burada 1 voltta. Şimdi gördüğünüz gibi burada hem ready hem trigger butonu yanıyor. Devamlı yanıyor. Bu şu demek oluyor. Devamlı trigger alıyor yani devamlı tetik alıyor ve hemen de hazır. Yani aslında çok hızlı yanıp sönüyorlar ama biz göremiyoruz. Burada leveli yani seviyesini trigger seviyesini ayarlayabiliyorum bu potla. Şunu çevirdiğim zaman yukarı doğru yükseliyor bu. Gördüğünüz gibi 2 volt oldu. Şu an trigger almıyor osiloskop.
Bu led söndü. Şu an osiloskop durdu, yani çalışmıyor. Yani çalışmıyormuş gibi aslında. Sebebi de trigger almadığı için. Peki trigger almasını tekrar nasıl sağlayabiliriz? Bu seviyeyi benim sinyalin seviyesine getirmem lazım. Trigger seviyesini. Aslında Logic 1, Logic 0 seviyeleri vardır ya, bunlar datasheetlerde tanımlıdır cihazlarda. Onlar da kesin absolut değer vermezler, yüzde değer verirler. Çünkü cihazların çalışma voltajları da değişebilir. Mesela 5 voltsa işte ne bileyim 4 volt Logic 1 kabul ediyor olabilir. Her zaman öyle bir marjin vardır yani. Bunu biraz daha aşağı çektiğim zaman trigger yanmaya başladı gördüğünüz gibi. Şöyle ben bu sinyali sıfırlıyorum. Tekrar. Gördüğünüz gibi sıfır aksisine döndü tekrar. Sinyal çok küçük. Bunu biraz büyütmek için şu potansiyometreyi çevirmem yeterli. Çeviriyorum. Gördüğünüz gibi sinyali yeterince büyük görebiliyorum artık. Bir de şöyle, biz tetiklediğimiz zaman sinyalin tetiklendiği yer var. Sinyal tam burada tetikleniyor ve tam buraya hizalıyor. Şu an ekranın tam ortasında ve bunu kaydırabiliyorum. En güzel özelliği o. Şuradaki potansiyometre ile oynarsam şu an sinyali sola kaydırıyorum mesela. Burada mavi bir ok var. O okla gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Nerede olduğunu. Eğer üzerine basarsam tekrar sıfıra, merkeze alacaktır. Peki yatay eksende açmak istersem, yani zaman aksisinde açmak istersem ne yapmam gerekiyor? Şununla oynuyorum. Biraz daha çeviriyorum. 500 mikrosaniye her bir kare için şu anda. Evet. Sinyalimiz böyle arkadaşlar. Osiloskop böyle kullanılıyor. Tabii ki değişik sinyaller de olabilir. Örneğin I2C, SPI, UART gibi sinyaller olabilir. Yani decoder yapabileceğiniz sinyaller var. Bu osiloskop decoder da destekliyor. Yeni osiloskoplarına da aslında dijital storage osiloskop diye geçiyor. Yani DSO. Eskilerdeydi hani analog osiloskop. Onlar sadece sinyal gösteriyordu ama yenileri o kadar gelişti ki içinde FPGA var, Linux var. Linux üzerinde koşan bir uygulama yapmışlar özel bir donanımla. Şimdi burada güzel bir özellik, measure fonksiyonu var. Measure'la arkadaşlar ben istediğim ölçümleri yapabiliyorum. Şöyle daha önce seçmiştim ancak şunları kapatayım. Şöyle kapatabiliyor muyum? Measure 10 diyorum. Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir şey seçili değil. Şöyle tıklayıp mesela vertical dediğimiz zaman, yani dikey aksiste biz diyelim ki RMS ölçelim. Bu sinyalin RMS'i nedir? 710 milivolt. Bir de amplitude ölçelim. Amplitude 2 volt peak to peak. Yani 2 volt peak to peak olan bir sinyalin RMS'i 710 milivolttur. Gayet doğru, güzel. Bunu da görebilirsiniz derslerinizde. Ondan sonra mesela ne ölçelim? Şöyle horizontal diyelim. Horizontalda frekans ölçelim. Bir de periyod ölçelim. Bunun güzel yanı arkadaşlar, minimum, maksimum ve ortalamasını alıyor. Aynı zamanda histogram, yani sapmasını da çizdiriyor bize. O zaman elimizdeki sinyalin aslında ne kadar saptığını bile görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi sinyal aslında stabil. Yani bu kadar değişimler gayet doğaldır. Hiçbir zaman hayatımızda ideal, gerçek, yani derste öğrendiğimiz gibi değerler alamayacağız. Örneğin ideal diyot diye bir şey yok hayatımızda. Hani derslerde hep ideal diyot kullanırız ya. Burada da ideal 1 kHz yok. Tabii ki ideale yaklaştırabiliriz. Mesela işte medikal olsun, askeri gibi şeyler olsun, sektörler olsun. Orada tabii ki bu farklar, sapmalar çok daha az yapılabilir. Tabii ki o zaman maliyetler de artıyor elektronikte. Hani kullandığınız malzemeler artıyor, test maliyetleri artıyor. Birçok maliyet artıyor. Onun dışında bunlarla arkadaşlar matematik yaptırabiliriz. Mesela ne yapalım? Function demiş, ne yapmış? FFT. FFT yapalım demiş. FFT biliyorsunuz Fourier transform, yani sinyalin frekanslarını bulmamıza yardımcı oluyor. Source seçelim. Source C1 diyelim. FFT dedik. Bakalım ne gösterecek. Evet, şu an aslında 1 kHz'de bir şey görmemiz lazım. Bunu horizontalda çevirsek ne olur? Evet, yani gördüğünüz gibi birinci fundamental frekans, şu an absolute frekans 1 kHz arkadaşlar. Şuradaki listeden görebiliyoruz. F1 marker listen. Diğerleri daha da basık. Mesela filtre yapıp bu sinyalleri bile bastırabilirsiniz. Onlar da mesela diğer ikinci sinyal 82 kHz'de ve eksi 75 dB'de. Yani oldukça güzel bir sinyal alıyoruz şu an. Yani 50 Hz beklerdim. 50 Hz neden? Çünkü şebekeye bağlayayım. Şebekede 50 Hz bir sinyal olur. Muhtemelen iyi izole etmişler.
50 Hz'lik bir frekans görmüyorum. EMI testlerini falan da böyle yaparlar ortalama. Evet, trigger'a biraz daha devam etmek istiyorum. Trigger'da mesela single ve normal ve auto vardır arkadaşlar. Şu fonksiyonu bir kapatayım. Osiloskopu yavaşlatmasın. Şimdi single dediğimiz şey tek trigger al ve dur demek. Single'a bastığım zaman osiloskop bir kere tetik alır ve durur. Bu ne işe yarar? Diyelim ki bir sinyal ölçüyorsunuz, bir hata var. Bir hata sinyali ölçeceksiniz değil mi? O sinyalde diyelim ki işte 2 günde bir geliyor. O yüzden bunu kaçırmak istemezsiniz. Osiloskop orada tetikler ve durur. Aynı şu an olduğu gibi. Burada stop yazıyor. Buradaki ışık kırmızı oldu. Şu an osiloskop durdu. Ben bunu gelip başka bir işlem yapana kadar bu ekranda kalır. Oto dediğim zaman da bu otomatik olarak devamlı ekranını güncelliyor. Yani devamlı ölçüm yapıp ekranda yazdırıyor. Ben genelde otoyu tercih etmiyorum. Ölçtüğüm sinyali biliyorum. %90 normal ve single'da kullanıyorum. Oto hiç bilmediğim bir sinyal olursa, yani eğer bir aktivite var mı onu görmek istiyorsam o zaman otoya bastığım oluyor. Normale bastığımız zaman ise osiloskop devamlı tetik alır ve yeniden kendini tetiklemeye hazır hale getirir. Devamlı bu bir döngü içine girer. Bu böyle devam eder. Bu osiloskopun çok daha özelliği var. Ancak şu an kabaca bilgi vermek istedim. Önümüzdeki videolarda daha ileri seviye videolar yapacağız. Örneğin I2C, SPI, UART, bunların üzerinden devam edeceğiz. Decoder nedir onu göstereceğim. Aynı zamanda sinyalleri de gönderip detayını açıklayacağız. Daha sonra işte 16 GHz'lik bir osiloskop var. Onu da göstermek istiyorum. Onunla bunun farkı ne onu göstermek istiyorum. O osiloskopun fiyatı 40.000 euro. Bu osiloskopun fiyatı 1000 euro. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.